Uzak diyarların birinde, yemyeşil tepelerin koynunda Emir adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Emir'in en büyük eğlencesi, dedesinin tavan arasındaki gizemli ve eski eşyaları keşfetmekmiş. Her hafta sonu sessizce yukarı çıkar, eski haritaların ve kitapların büyüsüne kapılırmış. Bir gün tavan arasında gezinirken, köşede parlayan çok eski bir saat dikkatini çekmiş. Saati eline aldığında üzerindeki tozları üflemiş ve altındaki altın işlemeler parlamış. Saatin içindeki küçük dişliler kendi kendine dönüyor. Ortasında büyük bir düğme duruyormuş. Emir kalbinin hızla çarptığını hissetmiş ve merakla saatin ortasındaki düğmeye basıvermiş. O anda saatten yüksek bir ses çıkmış ve etrafı parlak bir ışık dalgası sarmış. Emir gözlerini sıkıca kapatmış, sanki bir rüzgar onu başka bir dünyaya doğru sürüklüyormuş. Ben nereye geldim böyle? Burası da neresi? Bu insanlar neden böyle Gözlerini giyinmiş? açtığında artık tavan arasında değil, kalabalık bir meydanın ortasındaymış. Etrafında at arabaları, taş binalar ve şık eski zaman kıyafetleri giymiş insanlar varmış. Emir şaşkınlık içinde çevresine bakarken büyük bir kalabalığın coşkuyla toplandığını görmüş. Hemen yakındaki yaşlı bir amcanın yanına gidip heyecanla neler olduğunu sormaya karar vermiş. Amca, burada neden bu kadar çok insan var? Evlat, bugün şanlı Amca, bir gün. burada neden bu kadar çok insan var, neler oluyor diyerek merakla amcanın yüzüne bakmış. Büyük Millet Meclisimiz açılıyor. Amca gülümseyerek, "Evlat, bugün şanlı bir gün. Büyük Millet Meclisimiz açılıyor," demiş. Takvimler 23 Nisan 1920'yi gösteriyor. Artık halkımız kendi geleceğini kendisi yazacak. Tarihimizin en önemli anlarından birine tanıklık ediyorum. Emir duydukları karşısında donup kalmış, tarihin en önemli anlarından birine tanık oluyormuş. Herkesin yüzünde umut ve gurur varmış. Sokaklar Türk bayraklarıyla rengarenk donatılmış. Birden kalabalığın arasından vakur adımlarla ilerleyen, ışık saçan bir lider belirmiş. Bu adam, mavi gözlerinde büyük bir kararlılık taşıyan Mustafa Kemal Atatürk'ten başkası değilmiş. Atatürk durup çevresindeki çocuklara sevgiyle bakmış, onların başını şefkatle okşamış. Çocuklar, sizler bu vatanın parlayan yıldızı ve Emir'e geleceğisiniz. yaklaşarak şöyle demiş. Çocuklar, sizler bu vatanın parlayan yıldızı ve İşte bu yüzden geleceğisiniz. 23 Nisan gününü sonsuza dek kutlamanız için sizlere bayram ilan ettim. Emir, Atatürk'ün bu sözlerini duyunca kalbinin gururla ve büyük bir heyecanla dolduğunu hissetmiş. O an, vatan sevgisinin ve geleceği inşa etme sorumluluğunun ne kadar kıymetli olduğunu anlamış. Tam o sırada cebindeki eski saat yeniden titremeye ve parlamaya başlayarak ışıklar çıkarmaya başlamış. Bir ışık patlamasıyla Emir kendini yeniden dedesinin sessiz tavan arasında buluvermiş. Elindeki saate bakıp gülümsemiş, artık o günün ve bayramın anlamını çok daha iyi biliyormuş. Geçmişten gelen bu ders, çocukların bir milletin en değerli hazinesi olduğunu bize hatırlatır. Tarihine sahip çıkan çocuklar, Cumhuriyet'in ışığında aydınlık bir gelecek inşa edeceklerdir.